Toprak ve bereket tanrıçası Demeter, Rhea ile Kronos'un kızı ve Olimpos kralı Zeus'un kız kardeşidir. Demeter'in kardeşi Zeus ile gizli birlikteliğinden ise Persefone ya da bilinen diğer adıyla Kore dünyaya gelmiştir. Demeter'in yeryüzündeki ekinleri ve buğdayı simgelemesiyle beraber kızı Persefone ve yeraltı tanrısı Hades ile birlikte konu olduğu mevsimleri simgeleyen bir efsane de vardır. Bu efsaneye göre yeraltı tanrısı Hades, Demeter ve Zeus'un kızı olan Persefone'yi görür görmez aşık olur. Persefone ile evlenmek için küçük kardeşi Zeus'tan izin ister. Hades'in isteğini reddetmek istemeyen Zeus, bir yandan da Persefone'ye çok düşkün olan Demeter'in kızının Hades ile evlenip Tartaros'ta yaşamasına asla izin vermeyeceğinden emindir. Bu sebeple Hades'in teklifini ne kabul edebilir ne de reddedebilir. Bundan cesaret alan Hades ise Persefone'yi kırda çiçek topladığı bir gün kaçırıp Tartaros'a götürür. Bazı anlatılarda ise Demeter'den çekinen fakat Hades'e de hayır demek istemeyen Zeus'un Persefone'yi kaçırmak için Hades'e yardım ettiği de anlatılır. Persefone'nin kaçırılması üzerine kızını bütün dünyada arayan Demeter, kızına ait hiçbir iz bulamaz. En sonunda dünyada olan her şeye tanık olan güneş tanrısı Helios'u bulur ve ona kızına ne olduğunu bilip bilmediğini sorar. Helios ona Persefone'yi Hades'in kaçırdığını ve Zeus'un da bu duruma göz yumduğunu söyler. Olimpos tanrılarının da bu işe bulaştığını ve ses çıkarmadığını öğrenen Demeter, Olimpos'u terk eder ve hiçbir görevini yerine getirmez. Bunun üzerine bütün dünyada kıtlık baş göstermeye başlar ve artık ne tarlalardan mahsul alınabilir ne de bahçelerde meyveler yetişir. Kıtlıkla boğuşmak zorunda kalan ölümlülerin feryatları gün geçtikçe artarak devam eder. Bu duruma daha fazla dayanamayan Zeus, Demeter'e haber yollar ve ondan Olimpos'a geri dönüp görevlerini yerine getirmeye başlamasını ister. Demeter ise Persefone geri dönene kadar ne toprağa bereket getireceğini ne de Olimpos'a döneceğini söyler. Bunun üzerine Zeus, elçisi Hermes ile Hades'e haber yollayarak eğer Persefone'yi geri vermezse bu durumun hepsinin sonunu getireceğini söyler. Ayrıca Hermes ile Demeter'e de haber yollayan Zeus, ona da kızına tekrar kavuşabileceğini, ancak bunun olabilmesi için yiyen kişinin yeraltı dünyasını özlemesine neden olan ölüm meyvesini ya da diğer adıyla nar tanesini yememiş olması gerektiğini söyler. Kaçırıldığı günden beri sürekli gözyaşı döken ve hiçbir şey yemeyen Persefone'nin yanına gelen Hades, Zeus'tan aldığı haberle birlikte Persefone'ye döner ve ona "Senin burada mutsuz olduğunu görüyorum. Ayrıca annen de yeryüzünde senin için gözyaşı döküyor. Bu yüzden seni evine göndermeye karar verdim." der. Fakat göndermeden önce de Persefone'ye nar tanesini yedirir. Persefone, Hermes ile birlikte annesinin yanına gitmek için yola koyulur. Kızını Eleusis karşılayan Demeter, kızını görür görmez ona sevinçle sarılır fakat kızının ölüm meyvesinden tattığını öğrendikten sonra bütün sevinci kaybolur ve büyük bir öfkeyle "Artık ne Olimpos'a geri döneceğim ne de lanetimi topraktan geri alacağım" diye haykırır. Ancak Zeus'un ricasıyla araya giren Hades'in annesi Rhea, Zeus'la birlikte Demeter'e yalvarır ve aralarında anlaşma yaparlar. Bu anlaşmaya göre Persefone yılın 3 ayını Ölüler Diyarı'nın kraliçesi olarak Hades'le birlikte, kalan 9 ayı da annesiyle birlikte yeryüzünde geçirecektir. Hekate de hakem olarak tarafların anlaşmanın koşullarını yerine getirip getirmediğini takip edecek, her zaman Persefone'ye göz kulak olacaktır. Böylelikle mevsimlerin düzeni kurulmuş olur. Persefone her sene sonbahar ekinlerinin hasatından sonra kış ayları için Tartaros'a, Hades'in yanına dönecektir. Bu süre zarfında ise Demeter dünyayı çorak bırakacaktır. Tanrı Helios bir kez daha dünyayı güneşiyle ısıtıp günler uzamaya başlayınca Persefone Tartaros'tan çıkıp yeryüzüne Demeter'in yanına dönecektir. Demeter ise tekrardan büyük bir coşkuyla bütün çiçeklerin ve tohum veren bitkilerin dünyanın üzerinde yeşermelerini sağlayacaktır.